Şöyle 99-98 senesiydi. İşte bu Hollywood filmlerinde dar sokaklar olur. Böyle kiremit taşlı, genelde tuğla duvar, kırmızı duvardır. Üstünde böyle basic bubble style'lar olur. İşte beyaz, siyah ya da beyaz, lacivert ya da kırmızı outline geçilmiş, dış çizgi geçilmiş çalışmalar olurdu. Bunlar bana bayağı böyle bir getto geldi, bir hava yansıttı yani. Sokak havasını orada o duvarlardan aldım, duvarların o kirliliğinden aldım. Daha sonra tabii işte o zamanlar Süper Online vardı. Süper Online'dan bağlanıp sesli, vıcık vıcık pasadan ses geliyordu. Sağdan mı abi? Bağlanıyorduk bir şekilde. Google'dan işte şekilli yazılar falan yazdım. Hiçbir şekilde tabii çıkmadı. Saçma sapan şeyler çıktı böyle. Daha sonra işte Blue Jeans dergisi aldım. Hip hop'la falan tabii hiç alakam yok yani o zaman. Rap dinlemiyorum, işte T-rap zaten yok. Grafitinin gerçekten bir grafiti olduğunu Blue Jeans dergisine gördüm. Bir yazdım tabii Google'a, çatır çatır böyle çalışmalar çıkıyor. Tamam dedim, bu. Olay budur işte, yakaladık. Ben bu işte grafitinin grafiti olduğunu öğrendiğim sıralarda, hem de tam net senesi 2000'dir bunun, amcamın oğlunun da grafiti yaptığını öğrendim ben. Bakıyorum iyi de yapıyor hani, güzel de yapıyor. Hoşuma gidiyor. Hani bir nevi içine girmiş oldum yani, içinde bulunmuş olduk artık olayı. Beğendiğin bir duvarı seçiyorsun. Duvar izinsiz çıkıyor ve yapıyorsun. İzinli olan duvarlarda çok karalı oluyor. Çok fazla çalışma yapmış oluyorsun. Artık oraya yapmak istemiyorsun ve aynı yere yapmak hani etkileyici değil. Farklı yerlere yaptığın zaman daha çok kitleye ulaşıyorsun falan gibi muhabbetleri var. Bosna'da bu amcamın oğlunun da dahil olduğu türevler var. B4L, ESC, işte Bombing for Life. Bir de bunların ikisini barındıran bir oluşum, NBK Klan. NBK Klan diye bir şey vardı. Bunlar trainer adamlardı zaten. Hep tren boyuyorlardı. Hep illegal, hep tren. Bir nevi böyle fanatik yani biraz daha. Biraz daha vandalizm işin içindeyim. Ben bu gruplara girmedim hiçbirine. Tamamen onlarla benim iletişim bağım oldu amcamın oğlu. Bu amcamın oğluyla işte çalışmalar falan yaptık. Hani biraz da hani çocukluk arkadaşım zaten. Yakın arkadaşlık yani çocukluktan beri. Birlikte de çalışma yaptık. Biraz da işin tekniğinden bahsettik falan. Biraz daha hızlı gelişim sağladım yani. Gidiyor 2,5 euro veriyor bozuk para. Yani 2,5 euro, 2,5 TL gibi senin için yani. Veriyor, alıyor, sepete dolduruyor istediği boyaları, istediği rengi kullanıyor, geçişlerini yapıyor. Tonlama yapabiliyor. Daha çok çalışma üretiyor. Her gün 3 tane yapıyor.
Canı sıkılıyor, evden çıkıyor, gidiyor. Bizde öyle mi ama ya? Bir boya alman için 22-23 lira para vermen lazım ortalama. Bir tanesi için. Ve hani büyük iş, bir çalışma için, şu an güzel bir çalışma için 10 tane sprey lazım hani. O yüzden işimize sıkı sarılıyoruz. Oradan çünkü para geliyor, ayın birini bekliyoruz. Para gelince de direkt bu işe yatırıyoruz. Almanya'da daha çok tren yollarında vesaire yapıldığı için orada cross yapan biriyle karşılaşırlarsa eğer aynı tren yolunda grafiti yaparken direkt işte bıçaklar çekiliyor. Direkt mevzu patlıyor orada yani. Orada daha geniş bir kitle var. Dazlaklar var orada biliyorsun. Yani Almanya'da grafitinin gelişmesine, hip hop'un özel olarak gelişmesine Alman Türklerin de önemi var. Tabii o zaman suikast.de var. Tek hip hop buluşma portalı. Türkiye'de tek yani işte. Burası bir forum, internet sitesi. Bu forumdan işte yorumlar yapıyorsun, grafiti hakkında tartışıyorsun. Şimdi tabii böyle bir şeye ihtiyaç yok. İşte o zaman tabii bu full cap'ler yok, şapkalar. Full cap yok, ben kliplerde görüyorum böyle full cap falan. New York falan yazıyor üzerinde, işte Los Angeles falan, LA falan. Bakıyorum müthiş bir şey yani. Burada full cap yok yani. Hani normal şapka kırık böyle işte mahalle abisi şapkaları, hafif yukarı kalkıklar var ya. Hep ondan. Tabii işte o yaz arasında tabii Messenger falan kullanıyoruz o zaman. Tam 2000 senesi. Messenger falan kullanıyoruz. Full cap'te de şöyle bir olay var. Onu ben düz takabilmek için kırıyordum yani. Kendim full cap yapıyordum. Onun haricinde yani grafitiden en çok şikayet ettiğim şey ne diye sorarsan bana, üstümün boya olmasıdır. Yeni bir şey alıyorsun. Ya bir tane damlıyor, kesin damlıyor yani, nettir. Bütün kıyafetler artık böyle dolaba geçen baktım bir şey kalmamış, bir şey almam lazım falan yani. Alsam diyorum yine boya olacak. Sen onu giyip çıkacaksın, abi bir şey olmaz yazarım falan. Yaparım ederim ama olmuyor işte. Bir tulum, şöyle sarı tulumlardan, sarı bot falan bir gerekiyor bir. Bu işler için lazım. Bizim evet, bir ekip gerekiyor abi.